Okumadım ama biliyorum diyenlerin kanalı Hap Kitap'a hoş geldiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bugün insanın dayanma gücü ve anlam arayışı üstüne hepimizi düşündürecek çok derin bir yolculuğa çıkıyoruz aslında. Avusturyalı psikiyatr Viktor Frankl'ın İkinci Dünya Savaşı'nda toplama kamplarında neler yaşadığına ve oradan çıkardığı derslere biraz daha yakından bakacağız. Elimizdeki notlar hep onun bu sarsıcı deneyimini anlatıyor. Toplama kampı, yani bu iki kelime bile insanın içini ürpertiyor değil mi? Orada yaşananları tam olarak anlamak, yani dışarıdan bakan bizler için neredeyse imkansız gibi. Gerçekten öyle. Frankl bu deneyimi en acı şekilde yaşamak zorunda kalmış bir isim. Auschwitz ve diğer kamplarda babasını, annesini, erkek kardeşini, hatta hamile eşini kaybetmiş. Aman Tanrım, bütün ailesini yani. Yani her şeyini yitirmiş bir halde bulmuş kendini. Hikayesi 1500 kişiyle tıklım tıklım dolduruldukları o hayvan vagonlarında başlıyor. Günlerce süren bir yolculuk. Korkunç. Son durak Auschwitz. Oraya vardıklarında tam bir kaos ortamı ve sonra işte o an geliyor. Bir SS subayı beliriyor, elinde bir job. Çok soğukkanlı bir şekilde parmağının tek bir hareketiyle gelenleri sağa ya da sola ayırıyor. Peki neye göre? Yani rastgele mi bu ayrım? Bir anlamı var mı? İşte işin en korkunç yanı da burası aslında. Sağ taraf görünüşte çalışabilecek kadar güçlü görünenler için ayrılmış. Sol taraf ise o an kimse bilmiyor tabii ama çok geçmeden anlaşılıyor ki doğrudan gaz odalarına ve krematoryuma gidenler. İnanamıyorum. Gelenlerin ezici çoğunluğu, yani yaklaşık %90'ı sola gönderilmiş. Frankl tamamen şans eseri sağa ayrılan o küçük grupta yer alıyor. Ve o andan itibaren artık bir birey değiller. Nasıl yani? Tüm kişisel eşyaları, giysileri, hatta saçları bile alınıyor. İsimleri yok artık. Sadece kollarına dövmeyle kazınan bir numaraları var. Geriye kalan tek şey, deyim yerindeyse çıplak varoluşları. Her şeyini kaybetmek. Kimliğini, sevdiklerini, en temel insanlık onurunu. Bu durum karşısında insanın hissedeceği ilk şey herhalde derin bir şok olmalı. Kesinlikle. İlk tepki tam bir şok. Ancak Frankl'ın gözlemlediği ilginç bir şey var. Zamanla kampın o korkunç gerçekliğine karşı bir tür duygusal donukluk, bir hissizlik gelişiyor. Hissizlik mi? Evet, sürekli dayak, aşağılanma, açlık, hemen yanı başında ölen insanlar, bir süre sonra bu dehşet verici manzaralar mahkumları eskisi kadar sarsmamaya başlıyor sanki. Frankl buna duygu yitimi diyor, yani apati. Yani bir tür savunma mekanizması gibi mi? Zihin artık kaldıramayacağı acıya karşı kendini korumak için duygusal olarak kapanıyor adeta, ama bu durum yaşama isteğini de köreltmez mi peki? İşte tam da bu noktada Frankl, insanın en temel gücüne işaret ediyor. Diyor ki, insanın başına gelenleri seçme şansı olmayabilir ama o koşullar karşısında nasıl bir tavır takınacağını seçme özgürlüğü her zaman vardır. İçsel bir özgürlük yani. Evet, bu içsel özgürlük, insanın elinden alınamayan son sığınak. Kampta bazıları bu özgürlüğü sonuna kadar kullanmış. En umutsuz görünen anlarda bile küçük bir iyilik yapabilen, başkasına son ekmek lokmasını verebilen insanlar olmuş. Bu inanılmaz bir direnç gerçekten. Peki Frankl kendi gücünü nereden buluyordu? Onu ayakta tutan neydi o cehennemde? En büyük güç kaynaklarından biri karısına duyduğu sevgiydi. Sık sık zihninde onunla konuşurmuş, onun hayalini canlı tutmaya çalışırmış, karısının yaşayıp yaşamadığını bilmese bile. Bilmese bile mi? Evet, bu deneyim ona sevginin, sevilen kişinin fiziksel varlığından çok daha öte bir şey olduğunu, ruhsal bir bağ olduğunu öğretmiş. Bazen de çok küçük şeyler anlam kazanıyordu. Batan güneşin Bavyera ormanları üzerindeki o muhteşem renkleri, bir mahkum arkadaşının söylediği içten bir söz, hatta kendi aralarında yaptıkları o acı ama yaşama dair buruk şakalar. Bu küçük anlara tutunabilmek bile aslında o bahsettiğin içsel özgürlüğün bir başka kanıtı sanki. En karanlık yerde bile anlam kırıntıları bulabilmek ne kadar etkileyici. Evet, ama umudun tamamen yitirilmesi en büyük tehlikeydi.
Frankl bunu bir arkadaşının hikayesiyle çok çarpıcı anlatıyor. Bu mahkum rüyasında savaşın kendisi için 30 Mart'ta biteceğini görmüş. Bir rüya yüzünden mi? Evet, buna o kadar inanmış ki. Ancak 30 Mart yaklaştıkça savaşın bitmediği anlaşılınca adamın bütün direnci kırılmış. 29 Mart'ta birden hastalanmış, yüksek ateşi çıkmış ve 31 Mart'ta ölmüş. İnanılır gibi değil. Sadece umudu tükendiği için mi? Tıbbi neden tüfüs gibi görünse de Frankl asıl ölüm sebebinin umudun yitirilmesi ve bağışıklık sisteminin çökmesi olduğuna inanıyor. Bu olay Nietzsche'nin o meşhur sözünü doğrular nitelikte. Yaşamak için bir nedeni olan kişi hemen her nasıla dayanabilir. Yaşamda bir anlam bulmak, hayatta kalmanın anahtarıydı adeta. Bu gerçekten çok çarpıcı. Demek ki fiziksel koşullar kadar, hatta belki daha da fazla, insanın içsel durumu, umudu ve anlam duygusu belirleyici oluyor. Kesinlikle öyle. Ve sonunda özgürlük günü geliyor. Ancak kamplar kurtarıldığında mahkumların ilk tepkisi o beklenen sevinç çığlıkları olmuyor. Öyle mi? Neden? Yıllarca süren baskı ve travmadan sonra özgürlük kavramı bile anlamını yitirmiş gibi sanki. Bir tür hissizlik, bir gerçek dışılık duygusu hakim oluyor. Özgürlüğe bile yeniden alışmaları, onu hissetmeyi yeniden öğrenmeleri gerekiyor. O kadar acı ve travmadan sonra normal hayata dönmenin de kendi zorlukları olmuştur şüphesiz. Yani özgürlüğün kendisi bile büyük gibi hissedilmiş olabilir mi acaba? Kesinlikle. Eve döndüklerinde bazen kayıtsızlıkla karşılaşıyorlar. Yaşadıkları acıları anlatmak istediklerinde "biz de çok çektik" gibi tepkiler alabiliyorlar mesela. Kaybettikleri sevdiklerinin yeri gelmeyecek olması gerçeğiyle yüzleşmek ise bambaşka, derin bir acı. Frankl, acının da mutluluk gibi göreceli olduğunu fark ediyor. En ufak bir iyiliğin bile büyük bir mutluluk kaynağı olabileceği gibi en küçük bir sıkıntının bile dayanılmaz gelebileceğini anlıyor. Yani acının bir sınırı yokmuş. Tüm bu yaşanmışlıklardan sonra Frankl'ın vardığı temel sonuç neydi peki? Bizim için, yani bu deneyimi yaşamamış olanlar için çıkarılacak en önemli mesaj nedir sence? Belki de en güçlü mesaj şu: İnsan en insanlık dışı koşullarda bile yaşamına bir anlam katma potansiyeline sahip. Anlam sadece iyi ve güzel şeylerde değil, kaçınılmaz acının içinde bile bulunabilir tabii, eğer o acıya karşı doğru bir tavır geliştirilebilirse. Yani insanın seçme özgürlüğü. Evet, insanın seçme özgürlüğü, yani başına gelenlere vereceği tepkiyi ve tutumu belirleme gücü. Son ana kadar varlığını sürdürüyor. Bu, insanın elinden alınamayan son şey. Bu insanın sorumluluğunu da işaret ediyor bir yandan. Koşullar ne olursa olsun kendi anlamımızı yaratma sorumluluğu bizde aslında. Tam olarak bu. Frankl'ın bütün deneyimi, insanın sadece hayatta kalmasının değil, neden yaşadığını bilmesinin, yani bir anlam bulmasının ne kadar hayati olduğunu gösteriyor. Belki de hepimizin zaman zaman kendine sorması gereken soru bu. Hayat bizden ne bekliyor ve biz ona nasıl bir anlamla karşılık veriyoruz? Frankl, acının bile anlamlı olabileceğini gösterdi. Peki günümüz dünyasında belki daha az travmatik ama yine de zorlayıcı olabilen o anlamsızlık hissi, o boşluk duygusu karşısında kendi anlamımızı nasıl inşa edebiliriz acaba? Anlam sadece böyle büyük sınavlarda mı ortaya çıkar? Yoksa her gün attığımız küçük adımlarla, yaptığımız küçük seçimlerle de yaratılabilir mi? Hier ist die Stelle, kann man ruhig sagen, wo ich im Jahr 1945 eine Stunde Null erlebt habe. Ich war am 27. April 1945 aus meinem letzten Konzentrationslager in Kaufering, etwa 40 Kilometer entfernt von München, befreit worden von texanischen Truppen und habe dann hier in München ein paar Wochen warten müssen, bis ich auf halbwegs legalem Wege nach Wien zurückkehren konnte. Und ich erinnere mich, dass ich das Gefühl hatte, jetzt ist ein großes Ende qualvoller Jahre, aber zugleich ein großer Anfang von etwas, das kaum vorhersehbar war. Denn wenn ich daran gedacht habe, was mich in Wien, sobald ich zurückkommen kann, erwartet, hat mich natürlich eine gewisse Beklemmung erfasst. Ich wusste ja nicht, wer überhaupt auf mich noch warten wird.
Und es hat tatsächlich niemand auf mich gewartet. Und ich habe ein Gefühl gehabt. Entweder angesichts dieser Umstände geht man hin und nimmt einen Strick und hängt sich auf. Oder aber es gibt irgendwelche Ressourcen in einem, die einen davon abhalten. Und das war mein bedingungsloser Glaube an einen letzten Sinn, der uns zwar verborgen sein mag, aber er ist da.